Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi bugün sizinle gözleme tarifimi paylaştım. Ayrıca gözlemelerimi ben sirke notu ile hazırladım. Daha önceki videolarımda da birçok tariflerimde sirke notunu kullandım. Özellikle soran arkadaşlarım oldu. Keşke sirke notunu bize bir gösterseydiniz diyenler oldu. O yüzden şöyle sizinle sirke notunun görüntüsünü de şöyle daha yakından paylaşmak istedim. Evet sevgili arkadaşlarım, dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 5 su bardağı unu aldım. Üzerine bir tatlı kaşığından birazcık fazla tuz ilave ettim. Ve kontrollü bir şekilde suyumu ilave ediyorum sevgili arkadaşlarım. Şöyle 2 su bardak suyu ayarladım. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir su bardağını kullandım. Diğerini ise kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Böyle çok yumuşacık bir hamurumuz olmayacak. Yumuşak ama ele yapışmayacak şekilde yumuşaklıkta olacak. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde ilave edelim. Ben toplamda 2 su bardağından bir parmak eksik su kullandım sevgili arkadaşlarım. Evet, şöyle hamuru görmüş olduğunuz gibi koparmadan katlayarak yoğuruyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi 2 su bardağından bir parmak eksik su kaldı. Gözleme hamuru, yani gözleme hamuru aslında bir ekmeklik hamur gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar yoğurursanız o kadar özlü bir hamurunuz olur. Şöyle yoğurma kabımdan tezgahın üzerine aldım. Böyle elimle hamurumu tekrar tekrar katlayarak aşağı yukarı 3-4 dakikada bu şekilde yoğurdum. Dediğim gibi böylece çok daha özlü bir hamurumuz olacak. Ve hamurumu bu şekilde toparladıktan sonra üzerine hava almayacak bir şekilde kapatıyorum. 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Böylece hamurun kıvamı daha güzel, daha kendini bulmuş olacak. Bu arada ben de iç harcımı hazırlamaya geçiyorum. Evet, dediğim gibi 15-20 dakika kadar dinlendirdim sevgili arkadaşlarım ve bakar mısınız? Aslında çok yumuşak bir hamur değildi ama dinlendirdiğimiz için, hava girmediği için böyle hamur kendini bıraktı. Oldukça da güzel oldu. Şöyle hamurun altını üstünü birazcık unladıktan sonra gelişigüzel kesiyorum. Ben toplamda 12 tane gözlemeler hazırladım sevgili arkadaşlarım. Şöyle aşağı yukarı mandalina büyüklüğünde bezeler aldım ama dilerseniz daha küçük, daha büyük de gözlemeler hazırlayabilirsiniz. Hatta büyüklü küçüklü de yapabilirsiniz. Mesela evinizde küçük çocuklarınız varsa ben o şekilde yapıyorum genelde. Çocuklara daha küçük küçük gözlemeler hazırlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde bezelerimi aldıktan sonra bezelerimi bir tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Evet, şöyle tepsinizin içerisine de birazcık un serperseniz daha iyi olur. Çünkü hamur çok hızlı bir şekilde kendini bırakıyor. Yine üzerini kapatacağım. Çok değil, sadece iç harcımı zaten daha öncesinden hazırlamıştım. İç harcımın baharatını ilave edeceğim sevgili arkadaşlarım. Yani bir 5 dakika kadar dinlendirdim. Evet, iç harcı olarak ben şöyle 350-400 gram kadar sirke notu kullandım. Evet, şöyle tekrardan sirke notunun görüntüsünü de sizinle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlarım. Çok da faydalı bir ot olduğu söyleniliyor. Yani herkes bilmiyor. Her yerde var mı bilmiyorum. Her yörede farklı farklı isimleri var aslında. Daha sonra üzerine ben bir yarım çay bardağı zeytinyağı ve baharat olarak şöyle bir yemek kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ilave ettim. Baharatlarımı ilave ettim ama kesinlikle bu aşamada karıştırmıyorum. Çünkü tuz olduğu için çok hızlı bir şekilde sulanma yapar. Şöyle iç harcını bir kenara aldım. Bütün hamurlarımı, yani bezelerimi büyüttükten sonra karıştıracağım ve yerleştireceğim. Hamurlarımın içerisine yerleştireceğim. Ve bezelerimin böyle görmüş olduğunuz gibi altını üstünü birazcık unladım. Ya ben bütün bezelerimi, hamurlarımı açacağım. Daha sonra şekil vermeye geçeceğim. O yüzden birazcık unlu bir şekilde açacağım. Aslında gözleme hamuru çok böyle unlu bırakılmaması gerekiyor ama ben bekleteceğim için çok da unsuz açarsam eğer yapışma olabilir.
Ne kadar inceltirseniz o kadar lezzetli olacaktır sevgili arkadaşlarım. Evet, bütün hamurlarımı aynı büyüklükte aynı şekilde açtıktan sonra evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi artık baharatları karıştırıyorum. Şöyle bir tane, yani ilk açtığım hamurdan başlıyorum şekil vermeye. Eğer yamuk yumuk olmuşsa bu şekilde elinizde düzeltebilirsiniz. İç harcını istediğiniz kadar damak zevkinize göre az veya fazla kullanabilirsiniz. Ayrıca sevgili arkadaşlarım, ben sirke notu kullandım. Dediğim gibi sirke notu her yerde olmayabilir. Herkes bilmiyordur büyük ihtimal. Sirke notu yerine ıspanak da kullanabilirsiniz. Bir bağ ıspanak bence yeterli gelir. Veya peynir, patates, kıyma da kullanabilirsiniz. İnanın her şekilde çok lezzetli olur. Evet, şöyle iç harcını yerleştirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi bezenin yarısına kadar iç harcını yerleştirdim. Dediğim gibi damak zevkinize göre biraz daha az veya fazla iç harcı da kullanabilirsiniz. İkiye katlıyorum ve kenar kısmını ben rulet yardımı ile kesiyorum. Hiç kesmeseniz de olur ama piştikten sonra o kenarları kuru kalmaması için böyle keserseniz bence daha güzel oluyor. Bu şekilde sıkıca kapatalım ve bu şekilde keselim. Bu arada kanalıma abone olmamışsanız eğer abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün hamurlarımı açtım. İç harcını yerleştirdim ve bu şekilde kapattım. Yapışma olmaması için ben bu şekilde sofra bezinin üzerine yerleştirdim sevgili arkadaşlarım. Eğer böyle dinlenirse inanın çok daha lezzetli oluyor. Görüntüsü de daha güzel oluyor. Ve ben gözleme tavasında pişireceğim. Şöyle gözleme tavasını güzelce ısıtmamız gerekiyor. Eğer tam olarak ısınmazsa görüntüsü güzel olmuyor. Ve gözlemelerimi üzerine yerleştirdim. Ben orta ateşte pişirdim. Çok yüksek ateşte pişirip gözlemelerimizi yakmayalım. Bu kez içerisi pişmez, yani iç harcı pişmez. Veya kısık ateşte pişirirseniz hamuru kurur. Görüntüsü güzel olmaz. Böyle kontrollü bir şekilde, yani sadece bir kez çevirmeyeceğiz. Birkaç kez kontrollü bir şekilde gözlemelerimizi çevirerek pişiriyorum. Eğer seviyorsanız gözlemeler piştikten sonra böyle soğumadan üzerine tereyağı da sürebilirsiniz. Tabii ki margarin de sürebilirsiniz ama tabii ki tereyağı çok daha lezzetli olur. Evet, bütün gözlemelerimi aynı şekilde pişirdim. Evet sevgili arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi benim gözlemelerim hazır. Şöyle ilk sıcağı gittikten sonra iç kıvamını sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Hamurunda maya kullanmamıştık ama gerçekten yumuşacık gözlemelerimiz oldu. Yani bence maya kullanmanıza hiç gerek yok. Gerçekten çok lezzetli bir gözlemelerimiz oldu. Biz ailecek çok sevdiğimiz bir tarif. Dilerseniz sabah kahvaltınızda, çayınızın yanında veya akşam çorbanızın yanında gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.